Merhaba. Paranazal sinüs tomografisi veya diğer adıyla sinüs filmini çektiren hastalar genellikle bunların raporlarını okurlar. Bunların bir kısmında sinüzit hastalığına ait ifadeler görebilirler. Bu durumda hastaların bazısı, eyvah bende sinüzit varmış, acaba önemli bir şey mi, tedavisi nasıl olur, ameliyat gerekir mi gibi sorularla endişeye kapılır. Bir konuyu baştan söylemekte fayda var. Filmin raporunu danışmaları gereken doğru adres, muayenelerini yapmış olan, hastalık sürecine hakim olan ve filmi de buna göre isteyen, çektirten kendi doktorlarıdır. Çünkü tomografi raporu tek başına yeterli olmaz. Doğru davranabilmek için filmin kendisini görmemiz gerekir. Bunu da hastanın endoskopik burun muayenesindeki bulgularla birlikte veya hastalığın sürecini bilerek yorumlamamız gerekir. Yani bir filmi mutlaka hastanın kliniğiyle birlikte değerlendirmemiz gerekir. Filmler anlık durumu gösterir. Mesela akut iltihaplı bir dönemde çekilmişse sinüziti olduğundan daha yaygın ve şiddetli gösterebilir. Kronik bir hastalığın gerçek durumunu yansıtmaz. Yani öncesinde tedavi yapılmadan çekilen bir tomografinin görüntüsüne veya raporuna göre davranmak doğru olmaz. Hekimi yanıltabilir ve hatalı bir karar almasına sebep olabilir. Aslında söylediklerimi bir örnekle göstermek için bu videoyu hazırladım. Az önce tedavisini tamamladığım bir hastanın hikayesini anlatacağım ve filmini göstereceğim. Hasta Şubat ayında gelmişti. Bir aydır burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı belirtileri varmış. Tomografi çekilmiş ve sinüzit saptanınca kendisini ameliyat etmem için gelmiş. Gelin şimdi tomografisini birlikte değerlendirelim. Burada hastaya karşıdan bakıyoruz. Burası sağ tarafı, burası sol tarafı. Sinüslerin içinde sağlıklı haldeyken hava vardır ve tomografide siyah görülür. Bakın sol tarafta alın sinüsünün içi gri, yani dolu görülüyor. Arka kesitlere gittiğimizde gözlerin arasındaki etmoid sinüslerde solda yine gri, yanak sinüslerine baktığımızda soldaki yine dolu görülüyor. Ancak bu tomografi öncesinde herhangi bir tedavi yapılmamış. Bunun üzerine ben hastanın endoskopik muayenesini yaptım. Bulgularına göre ilaçlı tedavi başladım. 2-3 haftada bir yaptığım kontrollerinde yine endoskopik bulgularına göre tedavileri düzenledim. 3 ay boyunca da takip ettim. Mayıs ayında hastanın belirtileri ve endoskopik bulguları düzeldi. Gelinen en iyi halinde tomografiyi tekrarladık. Bakın ikisinin kıyaslamalı görüntüsünde alın sinüsü solda açılmış. Etmoid sinüsler de öyle. Bu da sol yanak sinüsü ve kanalı. Her yer açılmış. Bu hasta ilaçlı tedaviyle tamamen düzeldi. Burada şunu vurgulamam lazım. Hastaya ameliyat önerilmiş olduğu için bu filmi tekrarlamak zorunda kaldım. Yoksa normalde her hastaya tedavi öncesi ve sonrasında 2 tane tomografi çektirmiyoruz. Yeni iltihaplanmış bir hastada sinüsitin teşhisinde tomografiye ihtiyaç duymuyoruz. Endoskopla burun içine baktığımızda orta pasajları ve sinüslerden gelen iltihaplı salgıları zaten görüyoruz. Tedavi bitiminde de bu böyle. Endoskopla iltihabın geçtiğini görerek tedaviyi sonlandırıyoruz. Tomografiyi ancak komplikasyon düşündüğümüzde veya ilaçlı tedavilerle düzelmeyen hastalarda en son aşamada, yani ameliyat planı yapmak için çektiririz. Getirebildiğimiz en iyi halinde anatomik ayrıntıları görmek, nereye müdahale edeceğimizi belirlemek için bunu yaptırırız. Bunun dışındaki dönemlerde çekilen filmler yanıltıcı olabilir. Bu vaka buna çok güzel bir örnekti. Eğer hastanın o ilk filmine göre ameliyat kararı almış olsaydım, ameliyatı boşuna yapmış olacaktık. Hasta anestezi alacaktı, operasyonla ilgili riskleri olacaktı ve hem de boşuna masraf yapmış olacaktı. Bu sebeple filmin gerekiyorsa çekilmesi, doğru zamanda çekilmesi, eğer çekilmiş bir film varsa da bunun sadece raporunun değil, kendisinin mutlaka hastanın endoskopik ve klinik bulgularıyla birlikte değerlendirmesi en doğrusu olur. Teşekkür ederim.